Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir un helvası hazırladım. Bu helvayı kandillerimizde, mevlütlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten sizler de lezzetli helva elde etmiş olursunuz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu ipeksi güzel helvanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Helvanın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı süt kullanıyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 2 su bardağı şekeri tencerenin içerisine koyuyorum. İçerisine 1,5 su bardağı suyu ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı sütü ekleyerek ocağımızın altını açıyoruz. Bu aşamada ocağınızın altı yüksek ateşte olsun. Sadece şeker eriyinceye kadar şerbetimizi pişireceğiz. Tabii ki bu aşamada şekeri karıştırarak eritin. Eğer karıştırmazsanız tencerenizin tabanına şeker yapışacaktır. Şerbetimiz sadece bir taşım kaynadı. Karıştırmayı bırakıyoruz, artık ocağımızdan alıyoruz. Helva için 125 gram tereyağı ya da margarin fark etmez, her ikisini de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un kullanıyorum. Tavamızın taban kısmına ilk önce sıvı yağ koyuyoruz. Böylelikle tereyağımızı yakmamış olacağız. Daha sonra 125 gram tereyağını tavanın içerisine koyuyorum. Tavanın içerisine koymuş olduğumuz tereyağı tamamen eriyinceye kadar bu şekilde yüksek ateşte bekletiyoruz. Helva yaparken her zaman ilk önce tavanın içerisine sıvı yağınızı koyun. Aksi halde tereyağı koyarsanız yanar. Yağımız tamamen eridi. İçerisine 2 su bardağı unu koyuyorum. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Unu koyduktan sonra helvamızı karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Karıştırarak yağlarla birlikte unumuzu güzelce kavuruyoruz. Ben size elimden geldiğince aşamalarını göstermeye çalışıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Unumuz ilk önce katı kıvamda oluyor. Kavurdukça yavaş yavaş unumuz gevşiyor. Böylelikle karıştırması da daha kolay oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı biraz daha yumuşadı. İçerisine koymuş olduğumuz yağını da bırakmaya başladı. Kavurmaya devam ettikçe unumuzun rengi de değişecek. Un helvası tarifimdeki bütün püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. ...15 dakikanın sonunda helva yağı bayağı bıraktı. Bu aşamada ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Yavaş yavaş tamamen un rengini dönünceye kadar kavuracağız. Aşağı yukarı 20 dakika oldu. Şöyle bir test yapıyoruz. Tabağın içine birazcık helvadan koyuyoruz. Bir kaşık da şerbetten koyduktan sonra karıştırıyorum. Şerbeti koyduktan sonra unun rengi değişiyor. Bu bizim için yeterli. 3-4 dakika daha kavuracağım ve ocağımızın altını söndüreceğiz. Toplamda helvayı 23 dakika boyunca güzelce kavurdum. Ocağımızın altını söndürüyoruz. Karıştırarak helvayı soğutuyoruz. 10-15 dakika soğutmanız yeterli. Böyle yaptığımız zaman ocağımız batmıyor. Daha sonra içerisine soğuk şerbeti ekliyorum. Bu aşamada hala ocağımızın altını açmadık.
Spatula ile güzelce karıştırıyorum. Artık ocağımızın altını yüksek ateşe getirdik. İçerisine koymuş olduğumuz şerbet kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Kenarlarından kaynamaya başladı, ocağın altını kısık ateşe getirdim. Un helvası tamamen şerbetini çekinceye kadar kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada hiçbir kesinti yapmadan sizlere videoyu çekiyorum. Şerbet sizlere fazla gibi gözükebilir fakat tam kıvamında ve tam ölçülü. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi şerbet tamamen çekti. Helvamızın kıvamı da oldukça güzel oldu. Ocağımızın altını söndürüyoruz ve helvayı ocağımızdan alıyoruz. Yuvarlak borcamın içerisine serafireşi yerleştirdim. Helvaya böyle şekil vereceğim. Hala sıcakken borcamın içerisine helvayı boşaltıyorum. Bir taraftan da spatula yardımıyla sıkıştırıyorum. Bu helva gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Un helvası tarifinde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kenarlarından taşırmış olduğum serafireşi helvanın üzerine kapatıyorum. Elimle bastırarak sıkıştırıyorum. Böylelikle borcamın içerisinden çıkarttığımız zaman helvamız kalıp gibi olacak. Üzerine kapatmış olduğumuz serafireşi kaldırıyoruz. Başka bir servis tabağına alarak ters çeviriyoruz. Artık serafireşi çıkartarak helvamıza şekil vereceğiz. Bu aşamadan sonra helvanıza göz zevkinize göre istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben anne usulü yaptım, kaşığın arka tarafıyla şekil verdim. Şekil verme işlemi bittikten sonra orta kısmına birkaç tane ceviz koyuyorum. Sizlere bir de bu güzel helvanın iç dokusunu göstermek istiyorum. İpeksi kıvamda gerçekten çok lezzetli oldu. Ertesi gün bile kıvamından hiçbir şey kaybetmedi. Bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Un helvası tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel helvanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.